Bu yayın uyuşturucu bağımlılığı konusunda farkındalık yaratmak ve ebeveynleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Uyuşturucuyla ve madde bağımlılığıyla tanışma yaşı 8'e kadar düştü. Dolayısıyla günümüzde herhalde ebeveynlerin en yüksek korkusu, en büyük korkusu çocuklarımızı nasıl bu illetten uzak tutacağız? Nasıl uyuşturucu tacirlerinden koruyacağız, kollayacağız? Bu korkunun üstesinden nasıl gelebileceğimizi konuşacağız. Adli bilişim uzmanı ve aynı zamanda bağımlı danışmanı değerli bir konuğum karşımda. Bu konuda tam 7 kitabı okurlarla buluşturmuş uzman bir isim İsa Altun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hemen sıcağı sıcağına konuya girmek istiyorum. Türkiye'de 19 çok ünlü isme uyuşturucu operasyonu başlığı altında bir operasyon gerçekleştirildi. Gözaltılar var. Bazı isimler serbest de bırakıldı. Sizin pencerenizden bu haber, bu başlık nasıl yorumlanır? Önce bunu sormak isterim. Ben aynı zamanda bir hukukçu da olarak masumiyet karinesine saygı duymamız gerek. Yani dizi oyuncuları ve ses sanatçıları gözlem Evet. altına alındı ama şu anda adli tıpta alınan kan örneklerinin sonucunu beklememiz lazım. Yani bu vatandaşlarımızın kanında kimyasal ya da sentetik bir madde var mı yok mu onu bir öğrenmemiz lazım. Bu kan örnekleri sonucuna göre bu sanatçıların ya da dizi oyuncularının madde kullanıp kullanmadıkları ortaya çıkacak. O yüzden biz şimdi hiç kimseyi Hı hı. tam anlamıyla bağımlıdır diye damgalayamayız. Evet. Beklemekte fayda var. Yani bu kan örneği nasıl bir sonuç verecek onu beklemek lazım. Kan örneği sonucu ne zaman çıkar? 1 ila 3 gün arasında. Biyolojik, kimyasal veriler adli tıptan mahkemeye ya da jandarmaya ulaştırılacak. Ne kadar sürede sonuçlanır hocam? Yani en geç 3 gün içinde sonuçlanır. İdrar mı sadece? Kanlarına ve saçlarına da bakılıyor mu? Tabii şimdi Göz bazı altında. maddeler idrarda çıkar, bazıları kanda çıkar. Saç kılı ya da tırnakta çıkar hocam. Hadi diyelim saçında çıkmadı, idrarda çıkar. İdrarda çıkmadı, kanda çıkar. Biyolojik ve Mutlaka bir kimyasal. yerden denk gelir diyorsunuz. Tabii ki hocam yani bu 21. yüzyıldayız artık. Yani teknoloji çok gelişti. Hatta kandaki etken maddeye göre ceza alıp almayacakları bile belli olur. Yani eğer yüksek oranda E, çıkmışsa ona öyle göre mi? de tabii içicilik vasfı kazanacağı için içici olarak madde kullanmaktan işlem yapılır. O maddenin kandaki oranı da cezayı değiştiriyor mu peki? Yani kandaki Tabii oran evlerinde de bunu arama bilmiyorum. yapıldı. Hı hı. Evlerinde de arama yapıldı. Eğer evde yapılan aramada herhangi bir kimyasal, sentetik ya da doğal bir uyuşturucu varsa, yani tarzı bir uyuşturucu varsa ona göre, miktara göre yani içicinin evinde bulunacak miktar bellidir. Yani Hı hı. 3 gram 5 gram ama 3 kilo 5 kilo olursa bu içicilikten başka satıcılığa girer ki ben öyle bir şey beklemiyorum. Yani sanatçılarımızdan böyle bir şey beklemiyorum şahsen. Gün içerisinde en az belki 20 kez karşımıza çıkıyor eğer bir ekran önündeysek ya da sosyal medya kullanıcısıysak. Dolayısıyla şu anda en çok haşır neşir olduğumuz başlık ne yazık ki bu. Ve tabii burada az önce de söylediğim gibi çeşitli kaygılara düşüyoruz. Çocuklarımızı bundan nasıl koruyacağız ki yakın zamanda Antalya'dan gelen bir haber manşetlerde yer almış ve pek çok ebeveyni, pek çok aileyi perişan etmişken 8 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini biliyoruz uyuşturucu madde yüzünden. Nasıl koruyacağız çocuklarımızı? Aslında sözün özü bu, yani soru bu. Şimdi madde bağımlılığı ben kimyasal terör diyor. Bu maddeyi genelde terör örgütleri aracılığıyla ülkemize giriyor ve büyük bir tehdit oluşturuyor. Şimdi ülkemizin de bulunduğu coğrafi konum itibariyle Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir konumda. Dolayısıyla tehlike yanı başımızda. Evet. Eskiden doğudan Avrupa'ya giden kimyasallar ya da işlenmiş maddeler transit geçerdi. Ama şimdi bakıyoruz ki maalesef ülkemizde özellikle ve bilhassa bırakılıyor.
ülkemizde bırakıyor. Bu da ciddi sorunlara sebep oluyor. Her geçen gün bizim dönemimizde yani 90'lı yıllarda de ele geçirme yani 50 kilo olurdu, 100 kilo olurdu. Ama şimdi bakıyoruz ki 5 ton, 10 ton uyuşturucu ele geçiriyor. Öyle bir hale geldik ki bir nesli kaybetmeyle karşı karşıyayız. Bunun da önemini belirtmek istiyorum. Yani arz talep, narkotik tabiriyle, biz polislerin tabiridir. Arzı kesmek için talebi azaltmak lazım. Talebi de azaltmak için farkındalık, eğitim, bilinçlendirme, anlatma okullarda ben şu anda yani yetkim olsa tüm velileri, ebeveynleri kamu spotu şeklinde eğitirim. Bir çocuğun bağımlı olduğunu aile 2 yıl sonra fark ediyor. Niye? Göz teması yok, çocuğuyla iletişime geçemiyor, ne kullandığını bilmiyor. Yani farkındalık şart hocam. O yüzden bilinç düzeyimiz yükseldikçe bu illetle ki bu illet sadece ülkemizin değil bütün dünyanın başına bir bela. Yani ülkemiz bu konuda yanılmıyorsam 170 ülkeyle bir işbirliği protokolü var. Yani ülkemiz bu ülkelerle anlaşması var. Yani kaçakçılık konusunda veri transferi, veri alışverişi, paylaşımı ve suçluların iadesi konusunda ülkemizin 170 ülkeyle anlaşması var. Dolayısıyla uyuşturucuyu bir insanlık suçu olarak görüyor. 2 gün önce bana bir ilimizden gelen bir bağımlının görüntülerini size aktaracağım. Birazdan size göndereceğim. Bir izleyin hocam. Yani bir izleyin, dehşete düşersiniz. Kriz anı. Yani çocuk metamfetamin diye bir madde kullanıyor. Evet. Kimyasal bir zehirdir. Laboratuvarda yapılır. O sentetik maddenin nasıl bir tahribat yaptığını, o gencecik çocukların annenin çaresizliğini duvar köşesinde hiçbir şey yapamadan eli kolu bağlı izleyişini gözyaşları içinde izleyeceksiniz. Yani ben 1996'dan beri bir bağımlının vasiyetiyle başladığım bu mücadelede şimdiye dek 7 kitap, Milliyet Gazetesi'nde de 11 yıl yazı yazdım. Fakat bu maddeyle mücadele sadece kişilere bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Toplumun bütün kurum ve kuruluşları bu konuda çok etkin bir mücadele yapmak zorunda. Hepimize görev düşüyor. Ailelere, eğitim Evet. kurumlarına, medyaya, belediyelere, başta belediyeler. Yani ben belediye başkanlarına da sesleniyorum. Belediye başkanlarımızın özellikle gençlere yönelik spor, kültür, sanat etkinlikleri yapmaları lazım. Maalesef bazı belediyelerin spor salonlarının ücretli olduğunu duyuyorum. Ücreti ödemeden giremiyorsunuz. Böyle olmaz. Bu ülke genç bir ülke. Bu çocuklar, ergenler enerjilerini bir şekilde atmak zorundalar. O çocukların çoğu öğrenci, bir gelirleri yok. Bu çocukları bir yere kanalize etmemiz lazım. Yani bunları meşgul edecek aktiviteler olması lazım. Spordur, Güvenli sanattır, ortamları bir şekilde sağlamamız güvenli gerekiyor değil mi ortam. çocuklarımız için? Yani evet, şimdi bir de büyük bir belayla karşı karşıyayız. O da nedir? Sosyal medya. Bakın ben Bakırköy Adliyesi'nde görev yaparken sosyal medya üzerinden 52 çocuğu zehirleyen bir 15 yaşında çocuk gördüm. Maalesef böyle bir handikapla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ailelerin farkındalığını artırması lazım. 2 gün önce sağ olsun İstanbul Arel Koleji'ne gittim. Orada eğitim yaptım. Hem öğrencilere hem öğretmenlerimize bir sunum gerçekleştirdim. Ve bu sunumda sağ olsunlar farkındalık oluşturdu. Hem bilişim güvenliği hem de madde bağımlılığı, medya okur yazarlığı. Bakın mesela kulaktan alınan uyuşturucu var. Kulakla. Kulaklığı takıyorlar, kapşonu Nasıl geçiriyor yani? başına. Müzik dinliyor ama o müziğin Evet. frekansları uyuşturucu etkisi yapıyor. Bunu ilk defa size söylüyorum. Müzikle uyuşturucu alıyorlar. Yani internette satılan bir uyuşturucu. Yani Bitcoin'le satılıyor. Dolayısıyla yani her geçen gün bu satıcılar bugün dünyada 700 milyar dolara hükmediyor hocam. Yani Peki silah. nasıl bir etkisi var vücut üzerinde hocam bunun? Bu Hocam bahsettiğiniz aynı frekansla uyuşturucu olan madde kullanmış gibi oluyorsunuz o müziği dinledikten sonra. özel Sersem yöntemlerle mi yapıyorlar? Bu nasıl bir şey bu böyle? hocam siz e, mesela çocuğu müzik dinlerken zannediyorsunuz. Evet. Ama o çocuk kulağına gelen o müzik titreşimleri farklı bir titreşim. Ve beyindeki nöronları
çok olumsuz bir şekilde etkileyerek çocuğu sarhoş yapıyor. Peki bunu nasıl Bildiğiniz tespit ederiz? Yani her yerde rastlanabilir. O zaman çok tehlikeli bir boyut bu hocam. çok tehlikeli ve Yani bunu ilk defa da söylüyorum. Yani e, müzik yoluyla çocuklara uyuşturucu satıyorlar internet üzerinden. Böyle bir sanayiden bahsediyoruz. Yani diğer bir tabirle söyleyeyim hocam. Yani emperyalizmin, vahşi emperyalizmin kültür ayağıdır bu. Emperyalist ülkeler sadece sizi silahla işgal etmezler. Kültür yoluyla da işgal ederler. Sizi dejenere ederler. Gelenek ve göreneklerine ters düşen, kendi öz kültürünü inkar eden, tarihine düşman, ülkesinin tarihine düşman bir nesilden bahsediyor. Bunlar bir takım güçlerin, özellikle Siyonistlerin bir politikası olarak düşünüyor. Çok dikkat etmek lazım. Bakın okullarda evet, bir bağımlılık dersi konulması şart. Bilişim güvenliği dersi konulması şart. Bunlar kesinlikle. farkındalık için şart. Bizim dönemimizde 1990'lı yıllarda toplasanız 2 tane veya 3 tane madde vardı. Bugün sadece sentetik kannabinoid dediğimiz bir madde 375 çeşittir. 375 çeşit sentetik kannabinoid var. Gelinen durumun en güzel göstergesi yani. 375 çeşit zehir var. En büyük hatayı ebeveynler nerede yapıyor ve o hatadan en erken nasıl dönebilirler? Yani yaptığımız en büyük hata nedir? Hangi yaş aralığını kaçırıyoruz? O bağı belki kuramıyoruz ya da azaltıyor muyuz onlarla olan ilişkimizde ki e, çocuk ya da kişi o alana yöneliyor ya da bir av haline daha kolay gelebiliyor. Bir kere aile çocukla ergenlik döneminin başladığı 12 yaşından itibaren çok sağlıklı bir bağ kurması lazım. Kurulan güçlü bağlar maddeden koruyor. Eğer çocuk ailede anlaşılıyorsa, yargılanmıyorsa, suçlanmıyorsa, her fırsatta aşağılanmıyorsa o çocuk aidiyet duygusunu dışarıda aramaz hocam. Siz biliyorsunuz hocam ben Bakırköy Adliyesi'nde uzun uzun yıllar görev yaptım. O suça sürüklenmiş çocuklara baktığınız zaman ne topluma ne de aileye bir aidiyet duyguları yok. Hepsi narsist, sosyopat çocuklar. Aileler eliyle suçlu yetiştiriyor. Ve bu çocukların çoğunun anne babası da tutuklu ya da hükümlü. Sevgisiz, şefkatsiz, ilgisiz büyüyen çocuklar. Bunlar bir onay duygusu alabilmek için çetelerin, suç organizasyonlarının eline düşüyorlar. Hani bir söz vardır kriminal tabirle. İhmal istismara yol açar. Siz çocuğu ihmal ederseniz başkaları istismar eder. Ama cinsel istismar, ama duygusal istismar. Ve o çocuk özellikle kız çocuklarımızda da çok büyük bir artış gözlemliyorum ben. Birçok aile beni arıyor. Biliyorlar ben Amatem'de hastane polisliği yaptığımı. İsa Bey diyor ne olur çocuğumu hastaneye yatırayım, bana yardımcı olun. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ergenlik yaşının başladığı 12 yaşından 25 yaşına kadar en riskli dönem, en tehlikeli dönem. Niye? Kimlik ve kişilik arayışının yoğun olduğu bir dönem. Hocam Arayışta. çocuğun da çok özür diliyorum. Evet ve çocuğun da ya da burada bir ergen söz konusuysa ergen yavrumuzun da aslında en yanına yaklaşılmasını istemediği o yaş aralığını aslında söylüyorsunuz. Yani çok zor. Ebeveyn için de çok zor. O sınırı nasıl hani çocuğa bir baskı uygulamaksızın yaratacak o sınırı. Çok zor. Hocam şimdi bakın ben her zaman ailelere şunu diyorum. Yeri gelir anne babanın bir nasihati ya da çok masum bir e, sarılması, kucaklaması dışarıdaki yiyeceği tokatlardan daha şefkatlidir. Yani özetle ailede gördüğü sevgiyi, şefkati, ilgiyi eğer tam anlamıyla yaşayabiliyorsa çocuk dışarıda bunu aramaz. Çünkü o aile ona vermiştir. Hı hı. Ama derslerinden, tutum ve davranışından, kişiliğinden, karakterinden şikayet edilen çocuk, hocam bakın dikkat edin. Hani ben aynı zamanda bağımlı danışmanıyım. Hasan Kalyoncu Evet. Üniversitesi'nde de bunun eğitimini aldım. Sertifikasını aldım. Şimdi hocam bakın insanlar sosyal medyada
niçin filtre yapıyor biliyor musunuz? Çünkü Niçin hocam? sevilmek, kabul görmek ve onay almak için yapıyor. Ergenler de öyle hocam. Yani kabul görmek, toplumda yer edinebilmek ve özgüven sorunu olan insanlar bu filtreye bulaşıyor. Yani zamanla yaş aldıkça o yüzündeki mimikten dolayı oluşan kırışıklıkların bir hayat tecrübesi olduğunu sonradan anlıyorlar. Ama Ya da hiç dikkat edin anlamıyorlar. ergenler. Evet. Efendim? Ya da hiç Ya, evet, anlamıyorlar. Hiç anlamayan da var. tabii ergenlere dikkat edin. Bakın hastanede görev yaptığım yılda e, burnunu düzeltmek isteyen 18 yaşından küçük çocukların sayısında bir patlama var. Kulağını düzeltmek isteyen, burnunu düzeltmek isteyen, şeklini düzeltmek isteyen yüzlerce binlerce çocuk şu an hastanede sıra bekliyor operasyon için. Çocuk ailede olduğu gibi kabul görürse, sevilirse, onay görürse, kabul edilirse, kayıtsız ve şartsız aile tarafından aidiyet duygusu verilirse o çocuk hocam hiçbir zaman olumsuz bir duruma düşmez. Çocuğun okulda arkadaşları varsa ben diyorum mahallede de olsun. Mahallede varsa gittiği atıyorum bir kurs vardır. Atıyorum müzik Tiyatro, aletleri müzik. kursu. Evet, Hı. tiyatro. Yani çocuğun seçenekleri olması lazım hocam. Okulda da arkadaş grubu olsun, mahallede de olsun. Ha baktı ki mahalledeki çocuklar sigara, alkol ya da diğer maddelere yöneliyorsa o zaman okuldaki arkadaşlarla sosyalleşebilir. Çünkü sosyalleşmek bir ihtiyaçtır hocam. Biz sosyal bir varlığız. Yani insanoğlu sosyal bir varlık. Tek başına yaşayamaz. Yani içini dökebileceği, sohbet edebileceği, suçlanmadan, yargılanmadan, eleştirilmeden hayat bulabileceği bir ortam arar. Bir sırdaşa ihtiyaç duyar. Sıcak bir omuza Evet. ihtiyaç duyar. Kendini takdir eden, suçlamayan, yargılamayan bir çevreye ihtiyaç duyar. Dolayısıyla eğer sosyal çevresini sarmalayan faktörlerden birisinde bir sıkıntı varsa o zaman seçeneklerini farklılaştıracak. Mahalledekiler sigara veya diğer maddelere kaymışsa çocuk mahalledekilerle gezmeyecek, gittiği kursta ya da okuldaki arkadaşlarıyla ya da futbol takımına üyedir. Yani ne Evet. okuldan ne mahalleden futboldaki veya basketboldaki ya da voleyboldaki veya diğer spor alandaki arkadaşlarıyla iletişime geçebilir. Seçenek sunmak lazım çocuklara. Seçeneği olursa tek bir yere mahkum olmaz hocam. 12-25 yaş arası kimlik ve kişilik arayışı. Kendini bir yere konumlandıramamak, kendini Evet. tanıyamamak, vücudundan tiksinmek, yüzünden, ses tonundan bile tiksinen çocuklar gördüm. Kendi sesini beğenmiyor. Kendini sevmiyor. Şimdi kendini sevmeyen bir insan başkasını sevemez hocam. Bakın dikkat edin. Eğer suçlu bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız diyorlar, eleştirin, suçlayın, hakaret edin, kendini kötü hissettirin, özgüven kaybı yaşatın, öz saygı. En önemlisi öz saygıdır. Eğer bir çocuk kendini saymıyorsa, kendini bir birey olarak konumlandıramıyorsa orada bir sıkıntı var. Her türlü kayma mümkün. Her şey ailede başlıyor hocam. Etik değerler, merhamet, saygı, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma, hüsniyet, hatır şinas olmak, misafirperverlik bunlar ailede öğretilen değerler. Eğer bu değerler ailede öğretilmiyorsa o çocuk onu dışarıdan alamaz. Bakın birçok eğitimcinin yakılması şudur. Ailenin adam edemediği bir erkeği, bir çocuğu dışarıdaki insan terbiye edemez hocam. Yani bunu eğitimciler hep söyler. Ailenin veremediği eğitimi dışarıdan alması mümkün değildir. Ailede başlıyor. Bütün değerler. Otobüste yer vermek, Evet. gülümsemek, selamlaşmak, evden çıkarken insanlara günaydın, iyi akşamlar demek bunlar tamamen ailede öğretilir. Artık çoğumuzun unuttuğu Birbirine şeyler konuştuğu hocam. zaman. İnsanlar artık Evet. birbirinin yüzüne dahi bakmak istemiyor. Yani göz göze dahi gelmek istemiyorlar. Bir Ama sabah hocam yürüyüşünde bakın bile. bunların yansımaları da çok kötü olacak. Toplum kutuplaştıkça suç ve suç oranı da artıyor. Kriminal olaylar da artıyor. Dolayısıyla bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yani toplumun birbirine ihtiyacı var. Yani bugün hocam yarın bir hukuksal ya da adli bir işi olduğu zaman ya diyecek ki ben İsa Bey'le bir iletişime geçeyim. Çünkü tanıyorum ya. Bu dilekçe olur, bir hastaya kan olur, taziye olur, bir cenaze olur,
bir düğün olur, özel bir gün olur. Yani insanlar hocam birbirlerine ihtiyacı olan canlılar. Yani insanoğlu sosyal bir varlık. Yani bakın dikkat edin. Özellikle pandemiden sonra ruh sağlığımızda çok büyük bir örselenmeler yaşadık. Özellikle Evet. pandeminin bize öğrettiği neydi? Ölüm korkusuydu. İnsanlar ölüm korkusundan anksiyete, kaygı, depresyon ve buna bağlı birçok psikolojik rahatsızlıklar içine girdiler. Ve hatta bu dönemde madde bağımlılığı çok arttı. İnsanlar yalnızlaştı, bireyselleşti. Yani bir dertleşmek ya da birine sarılmak için para veren insanlar var Avrupa'da hocam. Ben zaman zaman Avrupa'ya gidiyorum eğitim vermeye. Yani ben gözümle gördüm yani 50 euroya gidip birine sarılıyorsunuz hocam parayla. O da bir Yapay ihtiyaç yani. zeka ile dertleşenler var hocam. Yapay zeka ile dertleşiyor ve günlük rutinini anlatıyor, günlük olayları anlatıyor. Ya inanılmaz şu anda gerçekten. Hocam Bu yani arayış. bunlar evet yani bunlar ben hani kendi tabirim bunlar plastik naylon ilişkiler hocam. Yani bir insanı insan iyileştirir. İnsan insanda Evet, hayat bulur. çok güzel. İnsan insanda mana bulur. Hiçbir yapay zeka, hiçbir plastik ilişki gerçek, samimi, candan ve içten bir dostluğu dolduramaz. Bize ergenler için de geçerli. Canımıza can olacak insanlar lazım. Bu da madde değildir. Hani bakın hocam ben Amatem'de çalıştığım yıllarda birçok bağımlının çok üstün maddi açıdan üstün olduğunu görüyorum. Ama yalnız insanlar. Her türlü konfora sahip. Ama yalnız. Demek ki para da bir yere ait. Sana insan lazım. Ergenler için de aynısı geçerli. O ergenlerin seçtiği arkadaşları onların hayat kalitesini belirliyor hocam. Yani bu bizim günlük ilişkilerimizde de öyle değil mi? Yani Öyle. insanın yaşamındaki kişiler ve kişilerin kalitesi onun hayatının da kalitesini belirliyor. Oturup kalktığımız insanlar bizim yaşam kalitemizi belirliyor. Kaliteli insanla birlikte olduğumuz zaman, güzel bir kaliteli zaman geçirdiğimiz zaman kaliteli bir hayata erişiyoruz. Çocuklar için de aynısı. Eğer çocuk kendine hitap etmeyen, kendini kötü alışkanlığa, hani toplumda deriz ya, bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Çok önemli. Yani sizi depresyona da götürür. Allah korusun intihara da yönlendirebilir. Sizi cinayete de sürükleyebilir. Yani oturup kalktığınız insanlar hocam enerjinizi de düşürebilir, yükseltebilir de. Bunlar çok önemli hocam. Ailelere ricam hocam çocuklarını takip etsinler. Kiminle geziyor, kiminle hareket ediyor, kiminle oturup kalkıyor, zamanını kiminle geçiriyor, nereden besleniyor. Bunlar çok belirleyici. Madde bağımlılığı kişide duygu ve durum bozukluğu yaratabilir. Yaratır da yani. Davranışları değişir. Yani agresyonu yüksek, anlayışsız, merhametsiz, sosyopat birine dönüştürebilir. Niye? İçindeki etken maddeler. Onların duygu durumunu bozabilir hocam. Onun için burada ailelerin dikkat edeceği önemli husus çocukların birlikte hareket ettiği çevresi çok belirleyicidir hocam. Çocuğu takip edecek hocam. Ben size buradan bir örnek vereyim. Eğer çocuğun telefonu varsa telefonla antivirüs yüklesin. Çocukları takip etmek adına Android işletim sistemi olan telefonlara mutlaka bir antivirüs yazılım yüklemekte fayda var. Antivirüs Çok yazılım önemli. eğer telefon kaybolursa, çalınırsa ya da telefonu bir yerde unutursa o telefonun içindeki bütün bilgileri antivirüs yoluyla kaybetmez. Fotoğrafları kaybolmaz, rehberi kaybolmaz ve hatta bu antivirüsler o telefonu çalan kişinin fotoğrafını çekip size atabiliyor. Yani o Çok şahsın önemli. Evet, telefonu. evet, evet. Evet. Antivirüsün Ön böyle bir kamera. faydası var. Mobil bankacılıkta da faydası var. Mesela virüs telefona bulaşmaz. Telefona virüs bulaşmaz. Bunlar çok belirleyici, çok etken teknolojiler. Bunları ailelerin bilmesi lazım hocam. Yani o çocuklar telefonlarındaki antivirüs yoluyla arama motorunda hangi kelimeleri aramış, hangi kelimeleri sorgulamış hepsini görme imkanları var. Çocuğunuzun peşini bırakmayın diyorsunuz aslında, değil mi? Evet hocam çocuğa Özetlemek güvenmek gerekirse. güzeldir ama takip etmek daha güzeldir. Başlık bu olabilir. Yayının başlığı bu olabilir. Evet, kesinlikle günümüzde çok doğru bir başlık. Ama şu da olabilir hocam benim parolam bir kereden çok şey olur. Bir kereden çok şey olur. Yani bir kere başlar ama çok şey olur hayatında. Gaspçı olur, hırsız olur, çok kötü yola düşer. Kız çocukları Allah özellikle korusun. söylemek istemiyorum madde yüzünden. Yani bir kereden çok şey. Madde bağımlılığı bir insanlık suçudur. Maddeyle mücadelede hepimize görev düşüyor. Ailelere, belediyelere, STK'lara, medyaya ve sizin gibi çok değerli
Üstadlarımıza görev düşüyor. Bunu sürekli gündemde tutmamız lazım. Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir Veli Akademisi adı altında çalışma başlattı. Okullara ben gidip eğitim veriyordum. Hatta bazı duyarlı veliler beni çağırıyordu. İsa Bey, ben okul aile birliğiyle işbirliği yaptım. Bizim okulda eğitim yapar mısınız diye. Mesela bakın 3 gün önce ben Arel Koleji'nde eğitim verdim. Öğrencilere Güzel. bilgi verdik. Her türlü. Antivirüs nedir, cep telefonu güvenliği nedir şeklinde eğitimler verdik. Bir insan bir insandır. Onun için Kesinlikle. sadece her şeyi polisten beklemeden hepimizin üzerine düşen görevler var. Maddeyle mücadele dünyayı iyileştiren bir kavram. Dünyanın sevgiye ihtiyacı var, şefkate ihtiyacı var. Dünyanın silahlara, insanları öldüren baruta değil, şefkate, merhamete, insanlığa ihtiyacı var. Dört bir tarafımız ateşle yanarken e, ülkemizin de madde bağımlılığıyla mücadelede birbirimize daha çok sahip çıkma, çocuklarımıza sevgi vermek zorundayız. Ben her zaman şunu diyorum. Çocuk sahipsiz kalmaz. Siz sahip çıkmazsanız başkası sahip çıkar. Bu kim? Terör örgütleri ya da suç organizasyonları. Onun için çocuğa sahip çıkacağız hocam. Çocuğu kucaklayacağız. Çocuğu yargılamadan, suçlamadan kendine değerli hissettireceğiz. Çünkü hocam çocuk o zaman bir kaygı yaşamaya başlıyor. O kaygıyı bastırabilmek için maddeye bulaşıyor. Evet, peki şu anda bizi izleyen gençler de mutlaka olacaktır, ebeveynlerin yanı sıra. Çok hızlıca şunu da sormak istiyorum. Çocuk ya da yetişkin ya da ergen uyuşturucu maddeyle karşı karşıya kaldığını nasıl anlar? Yani şu anda gençlere bir mesajınız olacak olsa Evet. ne Hocam söylersiniz? şimdi aile çocuğu gözetlemeli. Çocuğun gözlerine bakmalı. Eğer çocuk eve gidiş geliş saatlerinde bir dengesizlik varsa, eve geç geliyorsa, üstünde bir koku sinmişse, odasından saatlerce çıkmıyorsa, agresif, agresyonu yüksek, öfkeli, dişlerini gıcırdatıyorsa, efendim evde bükülmüş kaşık, efendim lastik veya böyle garip bir koku varsa, anneler defterlerin arasına, kitapların arasına baksın, elbisenin arasına tütün veya buna benzer işte yeni dediğimiz puf şeklinde sigaralar var, elektronik sigaralar var. Bunlar varsa bir tehlike söz konusu. Yani çocuk evden para çalmaya başladıysa, annenin bileziğini, küpesini, efendim değerli eşyalarını almaya başladıysa ortada bir sıkıntı var hocam. Genelde bağımlılar yıkanmayı sevmez. Saçını taramayı sevmez. Geneli yani %80'i böyledir. Günlük rutini bozulmuştur. Üstü başı kötü kokar. Suya girmek istemez. Arkadaş grubu değişir. Sinkaflı konuşmaya başlar. Agresyonu yüksektir. Cebinde sigaradan başka diğer maddelere rastlayabilir. Gözleri sabit bir yere odaklanmaz. Düzensiz bir hayat, uykusuz. Yani odasına gittiğinizde bir dağınıklık görürsünüz. Akademik başarısında düşüş olur. Okula gidiyorsa zayıf gelmeye başlar. Devamsızlık artar. Çevresinden borç para istemeye başlar. Bu teyze olur, amca olur, komşu olur, mahalledeki esnaf olur. Bunlardan birkaç tanesi varsa hocam çocuğu en yakın bir sağlık kuruluşuna götürüp idrarına, kan, tırnak ya da saçlarına bakmakta fayda var. Eğer madde bağımlılığı da varsa herhangi bir sağlık kuruluşuna, sağlık ocağı da dahil oradan bir amateme, yani amateme herkes yatacak diye bir kaide yok. Orada ayakta da iyileşme olabiliyor. Aldığı etken maddenin yerine yeşil ya da kırmızı reçeteli ilaçlarla tedavisi mümkündür. Yani illa amateme götürüp yatayım diye bir şey yok. Çocuk orada Evet. alacağı terapilerle, rehabilitasyonlarla da iyileşme sağlanabilir. Hocam gençlere ne mesaj vermek istersiniz son olarak? Evet, gençlerin bir idolü olsun, hedef aldığı, örnek aldığı bir büyük olsun. Onun yolunda ilerlesinler, farklı olsunlar. Yani bir genç sadece üniversiteyi bitirmeyle ya da liseyi bitirmeyle bir şey olmuyor. Yani mesleklerinde onları farklı kılan bir şey olsun. Ben kendimden örnek vereyim. Ben polis memuruyken gece yarılarına kadar kitap yazdım. Milliyete makale yazdım. Yurt dışına eğitimlere gittim. Topluma faydalı Hı hı. olmak, insanların duasını almak, Hı hı. topluma bir sinerji yarat. Bir bağımlının ölmeden önce bana ettiği vasiyet, Mehmet adında bir bağımlının vasiyetiyle bu yola çıktım. Ne Ve demişti bana dedi size? ki, Gaziantep'te görev yaparken bağımlı bir kardeşimiz Mehmet isminde bir vasiyeti vardı bana. İsa abi, senin elin kalem tutuyor, köşe yazıyorsun. Lütfen bu işi devam ettir, kitap yaz,
Gerekirse tiyatro, piyes gibi böyle etkinlikler yap, çocuklara anlat, ailelere Farkındalık. anlat. Hı hı. Evet. Ben 96'dan beri hocam toplamda 32 tane gazeteye, yerel ve ulusal gazeteye köşe yazdım, yazıyorum. Kitaplarım, eğitimlerim, televizyon programlarım, başta Habertürk ve sonra TV100 ve Flash TV'ye de teşekkür ederim. TRT'de bir belgeselimiz var, Sıra Dışı Hayatlar diye. TRT belgeselimi çekmişti 2012'de. Bu mücadeleye Hı hı. nasıl başladığını, nasıl esinlendiğimi. Hı hı. Hı hı. Orada da izleyebilirler. Yani çocuklar biraz farklı olsunlar. Yani önemli olan bir lokanta açmak değildir. O lokantada sıra dışı bir hizmet yapabilmektir. Yani bir lokantada kütüphanenin olmasıdır. Veya bir kafede sadece kahve çay içilen değil, orada sosyalleşmenin, kitap okumanın ya da teşvik edici, kültürü teşvik edici bir etkinliğin olması o kafeyi farklı kılar. Gençler farklı, yabancı dil öğrensinler. Efendim kodlama öğrensinler. Teknoloji öğrensinler. Tarım yapmayı da öğrensinler. Biliyorsunuz pandemiden sonra gıdanın önemi ortaya çıktı işte gördük. Rusya Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir buğdayın az olması ekmeğin fiyatını bir anda 1 liradan 10 liraya sıçrattı. Onun için çocuklar tarım da öğrensin, teknoloji de öğrensin, sanayi de öğrensin ve her türlü etkinliği öğrensin. Çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çok kıymetliydi paylaştığınız bilgiler, öğütler. İnşallah yeniden bir araya geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için. Sağ olun. Ben de İsa hocam. Altun bizlerleydi sevgili izleyiciler. Yeniden buluşmak üzere. Çok teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyoruz. Sağ olun hocam.